Herkese yeniden merhabalar. Bugün sosyete mantısı tarifi vereceğim. Hem kolay hem pratik hem de çok lezzetli bir tarif. Sosyete mantısı nasıl yapılır, dondurucuya nasıl konulur? Onun tarifini vereceğim ve hemen tarife geçiyorum. Önce iç harcını hazırlıyorum. Tavama ocağa aldım ve yarım çay bardağı kadar sıvı yağımı ekledikten sonra üzerine doğradım 3 adet soğanı ekledim. Soğanlarımı iyice kavuruyorum. Daha sonra kıymamı ekliyorum. Siz dilerseniz önce kıymayı kavurup daha sonra soğanları ekleyebilirsiniz. Soğanlarım kavrulduktan sonra kıymamı ekliyorum. Yarım kilo kıyma kullanıyorum burada. Malzeme listesine yazacağım. Açıklamalar kısmından bakabilirsiniz. Kıymam çözülene kadar sürekli karıştırıyorum. Kıymayı pişirirken ocağın altını çok açmıyoruz ve çok kısmıyoruz. Orta harlı ateşte kavuruyoruz. Kıymamız da iyice kavrulduktan sonra üzerine pul biber, karabiber, kimyon ve tuzu ekliyorum. Tekrar bir kavuruyorum. Bir dakika daha kavurduktan sonra hemen ocağımın altını kapatıyorum. Ocağın altını kapattım. Yarım demet maydanozumu küçük küçük doğrayıp onu da ekliyorum. Maydanozların çok fazla ölmemesi için önce ocağı kapatıyoruz. Daha sonra maydanozumuzu ekliyoruz. Kıymanın sıcaklığıyla beraber maydanozlarımız da pişmiş olacak. Kıymayı kenara aldıktan sonra sosunu hazırlıyorum. Şöyle birer çay bardağı, bir çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı suyu kabıma aldım ve karıştırdım. İkisi eşit olmalı. Sıvı yağ daha az olursa sıvı yağ daha çabuk bittiği için sıvı yağ ve suyu eşit bir şekilde koyun. Eğer sıvı yağ az gelirse tekrar ekleyebilirsiniz. Şöyle 3 adet yufka kullanacağım. Yufkalarımı, her bir yufkamı 4 eşit parçaya bölüyorum. 3 adet yufkamı da bu şekilde üçgen şekilde kestim. 4 eşit parçaya böldüm. Ve her bir yufkamın üzerine eşit bir şekilde hazırladım sostan sürüyorum. Önce iyice sosu her tarafına değecek şekilde ıslatıyorum. Daha sonra kıymamı içine koyuyorum. Çok fazla kıyma koymayalım. Çok fazla kıyma koyarsak rulo şekline getirdiğimizde yufkalarımız yırtılabilir. Kıvamında ayarında koymak gerekiyor. Şöyle göz kararıyla 2 yemek kaşığı kadar kıyma koydum ve rulo şeklinde sarıyorum. Geniş taraftan dar tarafa doğru sarıyorum. Uca doğru sarıyoruz. Şöyle görüntüde gördüğünüz gibi aynı şekilde yufkanın geniş tarafıyla uç kısmına doğru sarıyoruz. Rulo yaptığım yufkaları bu şekilde sarıyorum. Gül böreği şeklinde yapıyoruz. Çok fazla sıkmadan yavaş yavaş sarıyoruz. En uç kısmını da böreğin alt kısmına sıkıştırıyoruz. Şimdi bir tane daha göstereyim. Aynı şekilde hazırladığımız sostan hemen her tarafına değecek şekilde sürüyorum fırça yardımıyla. Çok fazla ıslanırsa yırtılmalar olabilir. O yüzden ayarında her tarafı ıslanması yeterli olacaktır. 2 yemek kaşığı kadar kıymalı haştan koyuyorum ve sarıyorum. Çok fazla kıyma olduğunda yufkalar yırtılıyor ve yufkalar çok fazla ıslandığında da yırtılıyor. O yüzden mutlaka ayarında koymak gerekiyor. En uç kısımlara çok fazla kıyma koymaya gerek yok. Oraları alt kısma girecek ve ortada kalacak. Bir tarafı orta kısmında, gülün orta kısmında kalıyor, bir tarafı da alt kısmında kalıyor. Ve ikinci yufkamı da sardıktan sonra hemen gül böreği şeklinde sarıyorum. İsterseniz bunu daha küçük de yapabilirsiniz.
Yufkaları 4'e değil de 8'e bölerseniz daha küçük mantılar yapabilirsiniz. Hazırladığım mantıları bir matın üzerine koydum. Onları hepsini dondurucuya koyacağım. Dondurucudan çıkardıktan sonra birkaç tanesini de kızartıp göstereceğim. Nasıl yapılması gerektiğini göstereceğim. Hemen sonuncusunu da sarıp gösteriyorum ve hepsini dondurucuya atıyorum. Hemen görüntüde göründüğü gibi siz de aynı şekilde yapın lütfen. Ayrıca bunu patatesli de yapabilirsiniz arkadaşlar. Patatesi haşlayıp soğanla kavurup aynı şekilde yapabilirsiniz. O da çok lezzetli, çok güzel oluyor. Yufkamı rulo şekline getirdikten sonra yuvarlıyorum. Gül böreği şeklini veriyorum. Çok kolay, çok pratik, çok lezzetli ve her zaman elimizin altında oluyor. Çok rahat oluyor. Misafir geldiğinde hemen 5 dakikada çıkarıp pişiriyorum ve yemeğim hazır olmuş oluyor. Bütün mantılarımı bu şekilde hazırladıktan sonra hemen dondurucuya atıyorum. Benim mantılar bir gün kaldı dondurucuda. İsterseniz 3-4 saat kalması yeterli olacaktır. 3-4 saat içinde de donacaktır. Hemen donan mantılarımı poşetliyorum. Kişi sayısına göre poşetleyebilirsiniz. 2 poşet yapacağım. Bir tane 4 tane koyuyorum. Bir diğer poşette de 5 adet mantı koydum. Kalan 3 adet mantımı da pişiriyorum hemen. Tepsime yağ sürmeden hemen mantılarımı koydum ve üzerine 1 yemek kaşığı su ve 1 yemek kaşığı zeytinyağını karıştırıp üzerine sürüyorum. Her tarafına değecek şekilde sürüyorum. Bütün sosumu iyice sürdükten sonra 180 derecelik fırına veriyorum. Altı üstü iyice kızarana kadar pişiriyorum. Mantılarım pişti. Benim üzeri biraz fazla kızardı. Siz ayarında bekletin. Lütfen ayarında kızartın. Hemen üzerine sarımsaklı yoğurt gezdiriyorum. Ve istediğiniz gibi sosu yapıp gezdirebilirsiniz. Ben birazcık yağ ve toz biberi, pul biberi kavurdum. Onu üzerine dökeceğim. Onları bildiğiniz için onları gösterip de videoyu uzatmak istemedim. İster sıvı yağ ister tereyağını yapıp kızdırıp içine pul biber, kekik ve birazcık toz biber koyduktan sonra ısındıktan sonra hemen alıyoruz. Ve mantım bu kadar arkadaşlar. Dondurucuya koyuyoruz. İstediğimiz zaman çıkarıp pişiriyoruz. Her zaman dondurucuda bulundurması gereken bir tariftir. Kolay, pratik ve de lezzetli. Deneyen ve yiyen herkeslere afiyetle şifalar olsun inşallah.